Merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız diyorum, her ne kadar her zaman biraderle video çekemesek de ister kamera önünde ister kamera arkasında biraderin pek çok yardımları var. O olmadan buralara gelemezdim. Bu videom birazcık değişik olacak. Eğer sizi sıkmazsa ve bunaltmazsa sonuna kadar izlemenizi özellikle istirham ederim. Videonun içerisinde sponsor firmaların ürünleri de var. Buradaki sponsorluktan anladığımız herhangi bir ücret değil. Ben şu ana kadar hiçbir ürünün incelemesi ve tanıtımı için hiçbir bedel almış değilim. Gelen ürünleri hemen hemen ürün kadar, bazen daha da fazla masraf ederek sizler için incelemeye en doğru, en objektif, en tarafsız şekilde sizlere sunmaya gayret gösteriyorum. Kanalımda epeydir güzel bir inceleme videosu sizlere yayınlayamadım. Emin olun, pandemi dönemi benim için oldukça zor geçiyor. Birader için de aynı şekilde. Gerek kısıtlamalardan, gerekse iş yoğunluğundan ötürü fırsat bulup toparlayıp sizler için bir şeyler üretmeye çalışmak çok zor oluyor. Ama yine de çabalamayı bırakmadım. Bu arada ufak bir kaza. Kendi kendine müdahale edebilmek güzel oluyor. Her zaman ister dağda bayırda, ister atışta, ister şehirde, aracınızda veyahut aracınız yoksa yanınızda ufak tefek bir ilk yardım kiti bulundurun. Çok işe yarıyor. Neden burası kapandı? Video kamera kapandı zannettim. Ekran korumaya geçmiş. Efendim, yine de bu dönemde ve bundan önceki kısa süre içerisinde sizler için bazı videolar üretmeye çalıştım. Farklı testler yapmaya çalıştım. Ancak tam olarak içime sinmedi. Sizlere sunabilecek kadar iyi olduğunu ve standartlarımıza uygun olduğunu düşünmedim. O nedenle şu ana kadar 6 ya da 7 ayrı test yapmış olsam da gerek üreticiler için, gerek sizler için, gerekse bizler için yanıltıcı olmasın, daha objektif olsun, daha doğru neticeler versin diye yahut görüntü kalitesi olarak, kamera aksaklıkları olarak farklı şekillerde bunlardan dolayı çekimlerimin hepsini depoladım ama sizlere sunamadım. Bunun için kusuruma bakmayın. Sizlere sunabilecek kalitede bir şeyler çıkaramadım. Ama inşallah devamı gelecek. Hemen araya bir ilave koyayım. Büyük kızım Yağmur bu sene üniversite sınavına giriyor. Nasip olursa önümüzdeki hafta sonunda sınava girecek. Bütün yavrularımızla beraber kızıma da başarılar diliyorum. Ve sizlerden de hepimizin evlatları için dua beklerim. Neler yaptık neler. Farklı havalı tabancalarla ilgili testlerim vardı. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Oldukça küçük ve kompakt yapıda bir havalı tabanca. Allah benim müstahakımı verecek. Emniyet açık idi. Emniyet kapalı. 5 metre. Bakalım bununla nasıl olacak? ...10 metreden pellet atan tabanca su şişesini nasıl etkiler? Cama atmıyoruz mümkün olduğunca. Cam kırılıyor, dağılıyor, parçalanıyor. Gaz blowback'li pellet atan tabancada penetrasyon çok fazla olmadı. Haksızlık olmasın diye tüpü değiştirdim. Yeniden atış yapıyorum. Çünkü blowback sistemde gaz sarfiyatı ona göre olduğu için bence atış hızında değişiklik olma ihtimali var. Bakalım. Yeni tüp. Tekrar pellet sürdüm. Evet. Bir de dediğimiz gibi haksızlık olmasın dedik. Bak. Atışlarımızdan birisi değilmiş. Ancak bunlarda yeterince güzel neticeler elde edemediğimi düşündüm. Yeniden çekmem lazım. Ateşli silahlarla ilgili farklı düşüncelerim ve farklı test fikirlerim vardı.
Poligonumuzun inşası devam ettiği için inşaata çalışan arkadaşlarımızı rahatsız etmemek, çevreye sıkıntı vermemek maksadıyla atışa gitmedim. Sürekli hafta sonunda dahil çalıştılar. Zaten kısıtlamalar olduğu zaman da gitmedik. Bunun dışında atışlara gitmedik mi? Evet, gittik. Farklı arkadaşlarla bir araya geldik. Farklı atışlar yaptık. Mesela ilk defa PCP ile tanıştırmış olduğumuz Fatih arkadaşımın atışları var. Şimdi tam duruş şeyi iyi mi şöyle? Senin istediğin gibi dur. Bugünkü atışlarımızda Fatih arkadaşım 50 metre FX Boss, Spot On Monster, 50 metrede fırıldak hedeflerimiz. Atış serbest hocam. Ve fırıldak hedefin en küçük hedefine devam ediyoruz. Birazcık uzun sürecek, arayı kesmeyeceğim. Bakalım ikinci atışında da aynı şekilde vuracak mı? İkide de vurdu. Bakalım üçte vuracak mı? Üçü de atalım. At hocam. Halen dönüyor nasıl olsa. Önce kağıtta 50 metre sıfırlamamızı tekrar yaptık. Sonra atışlarımıza geçtik. Sıkıştı. Çeviriver düşer. Silahı çeviriver hocam. Ben hedeften ayrılmadım. Bir daha. Bunun kenarından vurdu. Biraz sıyırdı. O da sıkıştığı için etek bozulmuş olabilir. Ama sesi duyuyorsun değil mi hocam? Şimdi hiç kesmeden veriyorum. Onun için azıcık uzadı. Şimdi başka bir hedefe geçeceğiz Fatih hocam. Önce dur seni alayım tekrar. Hocam daha önce hiç PCP kullandın mı? Hiç kullanmadım. İlk defa kullanıyorum sizin sayenizde hocam. Eyvallah. Bu arada tekli yükleme aparatını da İbrahim arkadaşım yapmıştı. Şimdi Fatih için birazcık daha küçük bir hedef daha koyayım. Bakalım o nasıl olacak. Bu kameranın zoom'u yetmez ama az sağdan soldan ben bir şekilde ayarlarım. Az sonra. Fatih'in sıfırlama atışları en son yaptığı 2 atıştan sonrasında dürbüne alıştı. Sonra büyük hedef. Sonra ortanca. Biraz daha küçük. Ve en küçük hedeften devam ediyor. Şimdi en küçük hedefin yanına çay kaşığı koydum. Mesafemiz 50 metre rangefinder'la ölçüldü. Bakalım 50 metreden atış nasıl olacak? Ben birazcık uygun bir pozisyona geçeyim. Çay kaşığının uçmasını görebileceğiz mi bakalım. Fatih hocam atış serbest. Şimdi şurası yolun yarısı. Şimdi geliyorum yanına. Tek atış, tek vuruş. Fatih demişti önce bir alıştırma yapayım sonra atayım diye ama ben müsaade etmedim. Iska varsa onu da göstereceğiz dedim. Evet, vurduğumuz olmaz. Şimdi silahtan mı kaynaklanıyor, benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Hepsi silah gerçekten çok iyi. Silah iyi. Çok Spot On iyi. çok güzel pellet üretmiş Monster'da. FX Boss da çok güzel uyumlu. Dolum aparatımız Wrangler. Dolumda sıkıntı yok. Beğendiğinizde Alparslan. Görüşmek üzere. Rodajlama çalışmalarına devam. Sterling
32 gram. Şimdi önce yarı otomatik mod. Şimdi pompalıya geçirdim. Tamam. Şimdi önce otomatikli başla hocam. Bir 5 tane salla bakalım. Tamam hocam. Heh, ikisine birden. Tamam. Şimdi çok güzel. Tüh. Hemen düştü. Peki bunun dışında ne yaptık? Beyşehir'e birkaç defa kısıtlama haricinde gittiğim zamanlar da oldu. Beyşehir'de Amerika'dan gelen ve sonradan gayet samimi olduğumuz genç arkadaşıma teşekkürlerimi sunuyorum. Onunla beraber birkaç test yaptık. Ama hepsini kameraya almadık tabii ki. Orada Panzer Silah Sanayi yetkililerine de teşekkür ediyorum. Hem kendi ürünleriyle ilgili hem de ellerinde bulunan bir güzel ürünle ilgili atış yapma fırsatı sundular. O da burada kısacık bir şey. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer kısacık videomuzda aramıza hoş geldiniz. Bugün özel bir test için Beyşehir'deydik. Genç arkadaşımla beraber. Çok iyi İngilizce konuşamadığım için çat pat anlaşıyoruz ama onun testlerini bitirdik. Şimdi arkadaşlar başka bir şey getirdi. Daha önce Tolga kardeşimin videosunda gördüm. İmrenerek bakmıştım. Bir bakın. Keltek. Hep çok merak ettiğim bir tüfek. Ayrıntılı inceleme şu an için yapmayacağım ama sizin için birkaç tane atış yapayım. Bakalım nasıl olacak. Hocam mümkünse 24 gram alayım. Çok zorlamayalım kendimizi. Limiti dolduralım. Limiti bugün bayağı doldurduk. 50 gramla attık. 34 attık. Buraya da Hocam şöyle alayım be. Evet, yaklaş. Şimdi normalde kelteklerle ilgili benim çok fazla bir tecrübem yok. Sadece seyrettiğim videolar kadarıyla biliyorum. Bildiğim kadarıyla 2 ayrı şarjör tüpünden oluşuyor. Önce birini dolduruyorsunuz. Namlu güvenli yere doğrulmuş şekilde tabii ki. Selektör bunda otomatik olarak değil. Yani önce bir tüpü sonra bir tüpü atıyorsunuz. Sizin için tam doluş yapıp bir atım yapayım. Sağ olsunlar buna müsaade etti arkadaşlarım. Burası doldu. Hop. Şimdi selektörü şuraya çevireceğim. Acemilik böyle işte. Olmuş. Keltek bullpup yapıda namlu boyu yasal sınırlar içerisinde olan muhtemelen en kompakt şu anda 12 kalibre pompalı yivsiz tüfek. 12 gauge de diyebiliriz. Bazen arkadaşlar kalibre deyince kızıyorlar ama. Evet. aşağıya bırak. Birinci tüp bittikten sonra çevirip selektörü diğer tarafa almanız lazım ki bu taraftaki tüpe geçebilirsiniz. Yani iki tüpe ayrı mühimmat koyup arada değiştirebilirsiniz ya da bitiminde çevirebilirsiniz. Biraz fazla hızlı atıyorum galiba. Lütfen. Silah boş, emniyette. Bu küçücük fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şöyle bir alalım hocam. Şöyle bir alalım ekibi. Nasıl bu olayı da kapat.
Eyvallah. Bu pandeminin başından beri elimden geldiğince atış haricinde sağlık konusunda da bana ulaşanlara yardımcı olmaya çalıştım. Emin olun bu da gerçekten ciddi vakit aldı. Hem kendi kayıtlı olan nüfusum ve hastalarım, hem tanıdıklarım, ahbaplarım, dostlarım, elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştım. Bu benim zamanımı daha da daraltmış oldu. O nedenle dediğim gibi sizlere uzun süredir tam bir inceleme videosu sunamadım. Kusuruma bakmayın. Ama şu sınav geçsin. Ondan sonrasında test edilecek çok şey var. Test için ürünlerini gönderen, fikirlerimi soran bütün değerli arkadaşlarıma özellikle buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbirinizi unutmadım. Her biri aklımda. Hatta aklımda olmadığı yetmedi. Aynı zamanda notlarımı da aldım. Hiç merak etmeyin. Onlarla ilgili olarak düzenlemeleri yapacağım. Geç de olsa mutlaka testlerini tamamlayıp sizlere sunacağım. Ve ona göre videolarını da inşallah yayınlamış olacağız. Bunun dışında ne yaptım? Doktor arkadaşıma ait bir kiraz bahçesi var. Biraz sonra size görüntülerini de veririm. Bu kiraz bahçesinde birkaç gün kafamı dinleme fırsatı buldum. Her zaman yaşamış olduğumuz standart hayatımızdan, standart işlerimizden farklı bir hayat olduğunu da algılamak lazım. Elektriksiz suyumuz var. Bir yerde cep telefonu operatörlerinden sadece birinin kısmi olarak çektiği bir yerde kuş seslerinin, rüzgar seslerinin içerisinde vakit geçirmek çok güzel geldi. Her gün bahçenin içerisinde 10 kilometre kadar yürüyüş yapmışım. Adım sayarım en azından öyle diyor. Kiraz bahçesinden birkaç görüntü vereyim size. Emlakçı değilim ama bu bahçede satlık. Bahçenin ortasında yol buradan sonuna kadar gidiyor. Beraber bir gidelim. Giderken ceviz ağaçlarını, kiraz ağaçlarını, elma ağaçlarını, ufak tefek görebildiklerimi size göstereyim. Evet. Kirazlar gittikçe olgunlaşıyor. Bu ağacın üzerinde de bir platform var. Çocuklar buraya bayılıyor. Evet, ben geliyorum, dağılın. Kirazlara, cevizlere ellemeyin. Burada bir küçük kulübe daha var. Buradan geriye dönelim. Artık bahçenin sonuna geldik. Değerli arkadaşlar, kanal sadece bizim değil. Kanalımız hepimizin. Sizlerin özellikle desteklerini istirham ediyorum. Şu ana kadar gittikçe büyüyen bir aile olduk. Sizler için elimizden geldiğince detaylı ve tarafsız incelemelerle bir arada olmaya çalıştık. Ve sizler bizi desteklemeye devam ettiğiniz sürece aynı şekilde devam etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bazen biraz geç, bazen biraz erken ama sizlerle olmaya siz istediğiniz sürece devam edeceğiz. Burada benim sizlerden bir istirhamım var. Şu ana kadar abone hususuna çok takılmadım ama görüldüğü kadarıyla bazı şeyleri daha farklı halde yapabilmemiz için, sizlere sunabilmemiz için ve sizlerin de izleyebilmesi için
Abone sayımızın daha da fazla artması gerekiyor. Abone olan her arkadaşım etrafındaki 3 kişiyi daha abone etse oldukça güzel gelişme sağlarız diye düşünüyorum. Sizlerin sayesinde abone sayısını arttırabilirsek bu şekilde kanalımız daha da büyüyecek, daha da gelişecek. İmkanlar artacak. İmkanlar arttıkça da sizlere sunabileceğimiz testlerin çeşitliliği de artacak. Ben devriye gezilerime devam edeyim. Yazmış olduğunuz yorumlara ve mesajlara her zaman anında yanıt veremeyebiliyorum. Çoğunlukla YouTube yorumlarına ancak haftada bir yanıt verebiliyorum. Emin olun sizler için özel vakit oluşturarak bunu yapıyorum. Ve bu aralar meslekten dolayı hem mesaici hem mesai dışı oldukça yoğun gidiyor. Anlayışınıza sığınıyorum. Elimden geldiğince gördüğüm her mesajı ve her yorumu, her soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Bendeki şansa bir bakın. Nasıl bir rüzgar var? Bilmiyorum sesi geliyor mu? Bugünkü bahçe günümüzde de hava bu. Bunlara rağmen yine de kendim çekim yapmak istedim ama yaptığımız en büyük hata ne? 2 tane radar sistemine sahip cihazı aynı anda çalıştırmak. Radarlar birbirlerinin sinyalini karıştırırlar. Kendi yaptığım hatayı çekim esnasında fark ediyorum ve sizlere farklı şeyler söylemek yerine gerçekleri söylüyorum. Markalardan markalara namlu yapısına bağlı olarak, hızına bağlı olarak, kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu A markasının ya da B markasının iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Bu sadece hangi tüfekle, hangi PCP ile hangi solidi tercih etmeniz gerektiğini gösterme amaçlıdır. Daha doğrusu en verimli haliyle. Bu arada silah yağıyla ilgili de sık sık soru geliyordu. Şunu da bir kapatalım. Özler Hava kaliteli yağları bizlerle buluşturdukları için teşekkürler. Benim genelde kullandığım metal kısımların yağlanmasında balistol. Balistol universal, yani genel maksatta balistol. Bunlar numunelik olanları, büyük evde duruyor, onu taşımadım. Bunlarla gerektiğinde anında alet kutumun içerisinden çıkarıp yağlamamı yapabiliyorum. Günün son çayını da içelim. Saat 6:30 oluyor. Sonrasında yavaş yavaş toparlanalım. Artık bu gezinin, videonun, yolculuğun sonuna doğru hep beraber geçelim. Yıllarca beni yeşil kamyonumla, ben ona kamyon diyorum, görmeye alışmıştınız. Artık aracımız değişti. Kamyonumu üzülerek de olsa göndermek zorunda kaldım. Artık bir Dacia Duster'ım var. Sıfır almaya gücüm yetmedi. 4 çeker. Bundan sonraki videolarda inşallah bir arada olacağız. Arabamızı daha sık görürsünüz. Bahçemizin kapısını kapattık. Teline bağladık. Size kısa da bir video, size kısa da bir yolculuk videosu göstermek isterim. Umarım hoşunuza gider. Güneş patlamaları biraz etki edecek ama yani karşıdan gelen güneş, idare edelim gayri.
Her ne kadar güneş ışığı manzaranın netliğini değiştirmiş olsa da çok güzel bir manzara. Yurdumuzda gezilecek, görülecek çok yerler var. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Yeni videolarda, yeni güzelliklerle görüşmek üzere.